Bizans döneminden kalma sütunlar. Karşıda kütüphane var. Ahmet Paşa Kasrı'na, konağına geldik. Burada bir kütüphane açıldı. Türk kitapları da var. Biz de burada bir böyle kültürel aktiviteler için neler yapabiliriz? Onun için geldik. İki tane avlusu var böyle. İki tane bahçesi var. Çok güzel. Bu ağaçlar kaç yılda böyle oluyor acaba? Vardır yani. Değil mi? 50'nin üzerindedir. Daha da büyüyecek mi ya bunlar? Takriben 200 yıllık ağaçlar. Of, takriben 200 yıllık ağaçlar. Burası kütüphane. İçeride 8 tane de bilgisayar var. Gerçekten çok büyük bir alan. Kızların kaldığı odalar. Kızların kaldığı odalar. Şurası bir oda. Şurada bir şömine varmış eskiden. Kiler olabilir. Bizdeki mantık. Elbise dolabı gibi. Buraya şey yapmışlar. Elektrik konusu falan var. Ama hani kıyafet dolapları oluyor ya. Veya şeyler yapımları. Bahçede mandalina ağaçları var. Şurada yine küçük bir havuz var. Burada belki bir sofa şöyle oturmaya. Evet, muhtemelen sofa. Şöyle olur çünkü abi Türk evlerinde oturma yeri. Yatmaya o zamanlar kızlar çıkamıyor. Dışarı çıkamadıkları için buradan bakıyorlar. Hanımlar dışarı çıkamadığı için böyle bolca cam detayı var. Bu merdiven Fransız. Sonradan Fransa ilave. Yapmış. Bu ağaç arz. Lübnan ağacı mı? Üçüncü Napolyon Evet. koydu. Dikti. Evet. Of, 3. Napolyon'dan kalma bir Lübnan ağacı. Çatının üzerine nasıl gitmiş bak. Yürümüş. Çok eski. Belki en eski. Şu ilave merdiven. Fransızlar eklemişler. Avluya inmek kolay olsun diye eklemişler. Şöyle hem normal büyük kapı var. 2 tane hem de şöyle küçük bir kapı. Hocam kaktüsleri gördünüz mü yerde? Çok güzel görünüyorlar ya. Bu palmiyeler mi çölden?
kaktüsleri çok beğendim. Bu konak çok büyük ve Ahmet Bey ailesiyle beraber burada kalıyor. Vali kendisi. 4 tane hanımı için 4 ayrı bölüm yaptırmış. 2 tane ayrı avlusu var. Portakal bahçelerinin olduğu. Bu arkamda görüyorsunuz. Yine kızları için arka tarafa bir havuz yaptırmış. Yüzebilsinler diye. Çok ilginç, çok büyük bir alan. Ve çok güzel gerçekten. Tabii Fransızların o etkin olduğu dönemde bazı şeyler eklenmiş. Şuraya mesela merdiven eklemişler. Az önce de gösterdim size. Ortada süs havuzu var. Hemen arka tarafta ikinci portakal bahçesinde yine bir süs havuzu var. İnsanlar şimdi burayı turist olarak ziyaret ediyorlar. Müzenin girişi kişi başı 100 dinar. 3,5 TL gibi. Taner abi de 3 tane bilet aldı müzeye destek olsun diye. Şimdi de Ahmet Bey'i göreceğiz. Evet, kızları için, hanımları için yapmış değil mi? Şurası. Yüzme havuzu. Yani bunu belli elde çizimler baksana. Değil mi? Hataları görünüyor yani. Yani normal baskı çizgisi değil baksana. Bir oranlamalar var ya. Evet. İşte bu bundan daha zayıf, güçlü, kalın. İskenderiye, Mısır. Buyur. Bura Mısır, orada şeyi yapmış. Nereyi? Ayasofya'yı ve İstanbul'u. Tabii. Yani Osmanlı'nın nerede hüküm sürdüğü yerler varsa orayı resim yapmış. Toprakları resmetmiş yani. Hüküm sürdüğü yerleri. Yani... Şu ortadaki Kabe. O namaz kılınan yer. Vallahi ne güzel yapmışlar. Kızıldeniz. Osmanlı gemileri. Burası İstanbul. Ayasofya. Bu da Grand... Fresk bunlar hac yollar. Hac yollar yani ne gördü? Gördü evet. Ahmet Bey, Hacı Ahmet Bey. Hacı gelirken ne gördüyse onu yapmış. Resim yaptı. Şimdi müzeden çıktık. Müze müdürüyle bir toplantı yaptık. Neler yapılabilir diye. Sinema salonları varmış 100-120 kişilik. Orada sinema film gösterileri, ücretsiz Türk filmi gösterimleri yapabilirsiniz dediler. Yine böyle moda haftası gibi Türkiye'nin geleneksel kıyafetlerinin tanıtıldığı bir program olabilir. Bunun yanı sıra tasavvuf müziği, sema gösterisi şeklinde bir şey olabilir. El sanatlarıyla alakalı bir şey yapılabilir. Türk el sanatlarıyla ilgili bir gösteri yapılabilir diye konuştuk. Burada Ramazan başlamadan 3 gün önce Şabaniye diye özel bir program varmış. Ama bu Cezayir'e özel değil. Konstantin'e özel bir program. Bu programda böyle akşama doğru başlıyorlarmış. İşte yemek ikramı varmış. Yaklaşık 24 saat ertesi güne kadar misafirlere müzik dinletiliyormuş. O gece de bu insanlar ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geleneksel kıyafetlerini giyip
Bu müzeye geliyorlarmış. İşte müzik eşliğinde yemeklerini yiyorlarmış. Bütün gece beraber eğleniyorlarmış. Gecenin sonunda da bu insanlardan, gelenlerden bir anlamda sadaka gibi para toplanıyormuş. İhtiyacı olan fakir ailelere bu parayı dağıtıyorlarmış. Bunu geleneksel olarak yaptıklarını söylediler. Ve Konstantin'e has bir şeymiş bu. Biz şöyle yapacağız. Bunu hani biz de ne katabiliriz? Bu mevcut programın içine ne ekleyebiliriz? İşte Türk ailelerinin falan da katılabileceğini söylediler. Burada Konstantin'de çok fazla Türk aile de var. Onları da davet etmeyi planlıyoruz. Burayı geçen yaz İspanyollar galiba biraz restore etmeye başlamışlar. Sonra yarım kalmış. Bazı yerlerin restorasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili biliyorsunuz TİKA dünyanın dört bir yanında eski Osmanlı eserlerini hayata döndürüyor tabiri caizse. Burası için de ne yapılabilir? Onunla alakalı da bundan bir önceki müdürle TİKA görüşmeler yapmış. Ama ne aşamada olduğunu yeni müdür bilmiyor. Onunla ilgili bakalım bir şey öğrenebilirsek onu da hayata geçireceğiz. Toplantıyı bitirdim. Ben şimdi derse gidiyorum. Lisans 3'lerle Yeni Türk Edebiyatı dersim var. Hoşça kalın.